Bugün Osmaniye Baro Başkanı adaylarından Avukat Muhammed Doğan'la beraberiz. Peki neredeyiz? SİS TV'deyiz. Muhammed Doğan'a sorularımızı soracağız. Peki bu sorular nelerdir, ne değildir? Neleri cevaplamak isteyecek, neleri cevaplamak istemeyecek? Hep birlikte göreceğiz. Evet Muhammed Doğan, hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa Bey. Muhammed Doğan kimdir? Bu arada beyi yok, Mustafa devam. Avukat Muhammed Doğan, yaklaşık 18 yıldır Osmaniye'de serbest avukatlık yapmaktayım. 1975 doğumluyum. Aslen Toprakkale'liyim. Osmaniye'nin çocuğuyum. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi bitirdikten sonra birkaç yıl Yapı Kredi Bankası'nda avukatlık yaptım. İstifa edip Osmaniye'ye gelip serbest avukatlık yapmaya başladım. Bankada kalsaydın iyi olurdu ama. Bankanın parası iyiydi. Dolar değişimleri falan güzel para kazandırır. Fakat serbest avukatlığın da kendine göre avantajları var. Ne gibi avantajları? Serbest avukat vatandaşların hukukla ilgili problemlerini çözmeye çalışır. İşte davalarını takip eder. Alacağını, başka vatandaşlarla veya devletle yaşadığı hukuki sorunları halleden kişidir. Herkes avukat lazım mı? Herkese bir gün avukat lazım. Hukuk herkese bir gün lazım. Neyime lazım hocam? Mutlaka lazım olur. Komşunla kavga edebilirsin, tartışabilirsin, komşun seni rahatsız edebilir. Bir trafik kazası yapabilirsin. Avukata ihtiyacın olacak. Bir avukat neyi değiştiriyor mahkemede? Avukat, avukatlığını yaptığı kişinin hakkını arayan kişidir. Senin hakkını savunan kişidir. Avukatlık pahalı bir şey. Pahalı bir meslek değil. Avukat tutmadan bir takım işleri halletmeniz bizim yargı sistemimiz içerisinde mümkün değil. Bir hukuki yardım almakta her zaman fayda vardır. Eğer avukat tutmazsan işin maliyeti sana çok daha fazla paraya mal olabilir. O zaman şöyle yapacağız. Tasarruf tedbirleri uygularken çocuğun geleceği için yatırım, bir de ne diyeceğiz? Avukatlık maliyetleri için ekstra bir yatırım yapmamız gerekiyor. Kimse bir gün bir avukat tutacağım diye kenara bir miktar para ayırmıyor. Avrupa'da bu sistemi oturtmuşlar. Sigorta şirketleri kişinin ileride avukata bir adli yardıma ihtiyacı olması halinde onun masraflarını karşılıyor. Biz bu sistemin Türkiye'de gelmesini istiyoruz. Niye baro başkanlığı? Siz bildiğim kadarıyla Osmaniye Dağcılık Spor Kulübü'nün başkanısınız. Dağcılık Federasyonu'nda yönetim kurulu üyesiniz. Evet. Niye baro başkanlığı? Bu fikir bende bir anda oluşmadı. Sen de söylediğin gibi ben bir dağcılık kulübünün başkanıyım ve 2 haftada bir faaliyet yapıyoruz. Aynı zamanda Dağcılık Federasyonu'nda yöneticiyim. Kendi işlerim de çok yoğun. Baro başkanlığı fikri bende yaklaşık 1 yıldır var. Tabii ben bu mesleği icra ediyorum ve bu meslekten para kazanıyorum. Hayatımı bu şekilde kazanıyorum. Çocuklarımın rızkını avukatlık mesleğinden kazanıyorum. Avukatlık mesleğinin son yıllarda sıkıntılarını bizzat yaşayan kişilerden biriyim. Bu sorunların çözümüne bir nebze olsun faydam olur diye baro başkanlığına aday olmaya karar verdim. Peki avukatların sorunu var mı? Bizim birçok problemlerimiz var. Bu problemlerin de acilen çözülmesi gerekiyor. Vergi yükümüz çok fazla. Kazancımızın neredeyse %50'sini devlete legal olarak veriyoruz. Resmi bir iş yapıyorsunuz. Vergi yükü altında şu an gerçekten eziliyoruz. Başka problemlerimiz var. Örneğin çok sayıda hukuk fakültesinin açılmış olması. Bu yıl 15.750 kişi alacak Türkiye'deki üniversiteler. 15.750 bölü 80 matematik yetmedi. Devam et. Bu kadar öğrenciyi eğitecek öğretim görevlisi yok. Yaklaşık 500-600 arası bir öğretim görevlisi var. Hoca başına düşen öğrenci sayısı maalesef çok kötü. Bu kişiler mezun olduktan sonra hiçbir sınava tabi olmaksızın avukat olabiliyorlar. Osmaniye'de kaç tane avukat? Osmaniye'de 400-500 arası avukat. Peki genç avukatlar var. Bu avukatlar bir sürü hayalle mesleğe giriyorlar. Onlarla ilgili baro başkanı olduğunuzda bir yaptırımlarınız var mı? Biz tabii bu işe eğer seçilirsek temelden başlayacağız. Tabii bizim Osmaniye Barosu olarak yapabileceğimiz şey bunların staj eğitimini çok iyi bir şekilde yapmak. Şu ana kadar çok güzel yaptı Osmaniye Barosu ve biz bunu devam ettireceğiz. Ve üstüne biraz daha eğitim kalitesi olarak özellikle avukatlığın meslek etiğine yönelik çalışmalarımız olacak. Bu eğitimleri devam ettireceğiz. Genç avukatlara yönelik en çok projem var. Seçildiğim takdirde düşündüğüm şey şu, yönetim kurulumu gençlerden oluşturacak. Devir gençlerin devri, devir üreten, çalışan gençlerin devri. 18 yıllık bir avukatlık geçmişim var. Birçok problemle karşılaştım mesleki anlamda. Bunların çözümü noktasında sorunlar nedir, çözümleri nedir? Bunları çok iyi bilen birisiyim. Bir kanun çıktı, idari hakimlik diye bir kanun. Bu kanuna göre ben üniversite mezunuyum. Ben hakim olabiliyor muyum? Olabilirsin. Bu kadar basit mi? Bu kadar basit. Veteriner hekim, ben vazgeçtim ya, babam haklıymış da ben hakim. İdare hakim hocam. İdare hakim. Sınava girip kazanırsan olabiliyorsun. Türkiye'de bütün fakültelerde mutlaka hukuk derslerinin okutulması lazım. Örneğin beden eğitimi bölümünde, örneğin veterinerlikte, örneğin gazetecilikte mutlaka hukuka ilişkin derslerin olması gerekir ve bu ders sayılarının artırılması gerekir diye savunurken tam tersi oldu. Hiç hukuk eğitimi, hukuk dersi olmayan beden eğitimi bölümü, veterinerlik bölümü, mimarlık bölümü mezunları artık idare hakimlik sınavlarına girebiliyorlar ve biz bunu eleştiriyoruz ve buna karşı çıkıyoruz. İdare hakimlik ne demek? Vatandaşın devletle olan sıkıntılarını çözen mahkemedir. Örneğin
sizin özel malınız kamulaştırılıyor belediye tarafından. Bu kamulaştırma kararına karşı itiraz etmeniz gerekiyor. Bir idari işlem var, belediyenin tesis ettiği bir işlem var. Ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz idare mahkemesine dava açıyorsunuz. Önümüzdeki süreçte baro başkanlığı var. 4 tane adaysınız bildiğim kadarıyla. Evet. 4 kişisiniz. Muhammed Doğan baro başkanı olmalıdır. Niye? Muhammed Doğan baro başkanı olmalıdır çünkü Muhammed Doğan farklı bir insan. Diğer adaylara göre, tabii o aday arkadaşlarım çok iyi ve birçoğu da Ayrı meziyetler olan insan. ayrı meziyetler olansa ve sosyal hayatta da, gerek mesleki hayatta gerek sosyal hayatta da benim arkadaşlarım olan insanlar. Kendileri avukat olarak, insan olarak kaliteli insanlar. Gerçekten kaliteli insanlar. Bundan emin olabilirsin. Benim farkım şu, ben sıradan bir baro başkanı olmayacağım. Ben sadece törenlere katılan, belirli işleri yapan, kanunla belirli işleri yapan bir baro başkanı olmayacağım. Standartları aşan bir baro başkanlığı yapacağım. Nasıl? Örneğin, meslek içi dayanışmayı artıracağız biz. Avukatların meslek hayatı dışında sosyal hayatta bir araya gelmelerini sağlayacağız. Gezilerdi, pikniklerdi, şiir geceleriydi, fasıl geceleriydi. Bu tür faaliyetlere biz bir yoğunluk vereceğiz. Meslek içi eğitime ağırlık vereceğiz. Türkiye'nin ünlü yazarlarını Osmanlı'ya davet edeceğiz. İmza günleri yapacağız. Baromuzun imkanları iyi. Bu imkanları mümkün olduğu kadar kanunlar çerçevesinde kullanarak biz hem avukat arkadaşlara hem de Osmanlı halkına bir katkı yapacağız. Size ekstrem kılan özellik nedir? Niye bu şekilde? Tabii gezmek, farklı insanları ve farklı kültürleri tanımak benim bir hobim. Kazandığım parayı biriktirmek yerine harcıyorum. Bildiğim kadarıyla gittiğiniz ülkelerde avukatlarla da tanışıyorsunuz. Adliyeye gidiyorum, baroya gidiyorum, oradaki avukatlarla tanışıyorum ve farklı ülkelerdeki hukuk sistemlerini görme imkanım oluyor. Bu bana benim ülkemdeki sistemin dünyanın neresinde olduğunu görmemi sağlıyor. Osmaniye Barosu'nu ben başkan olduktan sonra öyle bir hale getireceğim ki Türkiye'de herkes bizden bahsedecek. Soru işareti nasıl? Osmaniye Barosu'nu gerçekten Türkiye'de konuşulan bir baro haline getireceğiz. Yaptığı eylemlerle, işlerle bir farkındalık oluşturacağız. Örneğin doğa konusunda çok hassasım. Baroyu bu konuda çok daha aktif kullanacağız. Çocuk istismarlarla ilgili olarak bir farkındalık yaratmak, toplumun dikkatini buna çekmek için bir takım eylemlerimiz olacak. Engellilerle ilgili bir takım projelerimiz olacak. En önemlisi avukat tutma imkanı olmayan kişilere devlet avukat veriyor. Avukatlık ücretini baro ödüyor. Biz bunu yaygınlaştıracağız ve toplum tarafından bunun bilinmesini sağlayacağız. Mesleğin sorunlarını halletmek noktasında yargı bürokrasisinde görüşülmesi gereken her kim varsa en alt noktadan en üst noktaya kadar biz bu görüşmeleri yapacağız. Avukatlığını yaptığı kişinin hakkını emin olun sonuna kadar savunur. Yani o kişinin problemleri, psikolojik sorunları her şeyle ilgileniyoruz. Bu halkın avukata bakış açısı bir tık sizin önünde yukarı çıkacak mı? Biz çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Örneğin avukatlar adli otoparkına park edebiliyor mu? Adli otoparkına park edemiyoruz ve bu sorun bizim için ciddi bir sorun. Bu sorunu çok fazla yaşıyorum. Özellikle kışın yağmurlu havalarda adli otoparkına park edemediğimiz için, uzağa park ettiğimiz için biz aracımızdan adliyeye gelinceye kadar sırılsıklam oluyoruz. Ben bu sorunu seçildiğim zaman ilk çözeceğim sorunlardan biri olarak arkadaşlarıma söylüyorum. Biz hiçbir avukatın ekonomik sıkıntı çekmemesi için bir takım tedbirler almayı düşünürüz. Yeni başlayan avukat arkadaşlarımızın bu sıkıntıları çekmemesi için onlardan yapılan bazı kesintileri almamayı düşünüyoruz. Bir de yeni başlayan avukat arkadaşlar için alınan ruhsat harçlarından bir miktar indirim yapmayı düşünüyorum seçildiğim takdirde. Yeni başlayan avukat arkadaş inanın avukatlık ruhsatı için şu an 2200 lira bir para ödeniyor. Onu bulmakta sıkıntı çekiyor ve biz orada ne kadar bir indirim yapabiliriz onun çalışmasını yapıyoruz. Avukat Hamza Tor döneminde bir arsa alındı. Baroya ait bir bina var, hizmet binası. Baro tesisi var. Mevcut baro başkanı İlham Aksoy döneminde de bu hayata geçti. Oranın gelişimiyle ilgili bundan sonra kafanızda bir şey var. Tabii burasını biz aktif olarak kullanacağız. Nezih bir ortam, güzel de bir hizmet veriliyor. Biz avukatların burayı daha aktif kullanmasını sağlayacağız. Zaten konferans türü faaliyetlerin büyük bir kısmı artık orada yapılıyor. Son olarak avukatlara söyleyeceğiniz ne var? Ben avukat Muhammed Doğan olarak baro başkanı seçildiğim takdirde öncelikle hukukun üstünlüğünden asla taviz vermeyeceğim. Bir baro başkanı hukukla ilgili konularda neye müdahil olması gerekiyorsa ben baro başkanı olarak bu konulara müdahil olacağım. Ve baromuzun, avukatların itibarını yükseltilmesi için yapılması gereken her şeyi yapmaya buradan meslektaşlarıma söz veriyorum. Diğer baro başkan adaylarında da kapımız açık. Hatta bütün adaylara kapımız açık. İlk konuğumuz avukat Muhammed Doğan oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Size teşekkür ederim. Görüşürüz.